Karton bardak imalatının nasıl yapılmayacağını öğrenmek isteyen herkes hoş geldi. Şimdi başlamadan önce izin verirseniz neden bu başlıkta bir video çekme gereği hissettiğimi anlatmak istiyorum. Ben zamanında bu işi o dönemin şartlarına göre büyük ölçeklerde yapmış ancak fena şekilde patlamış ve iş yerini kapatmış bir insanım. Dolayısıyla işin nasıl yanlış yapılacağı veya nasıl yapılmayacağı konusunda bir uzman sayılırım. Zaten YouTube'da karton bardak üretiminin nasıl yapılacağı ile alakalı birçok video var. Bir kısmı abimiz, bir kısmı kardeşimiz çok güzel ve tatlı tatlı anlatıyorlar. Yani işin o kısmında bir açıklık yok. Dedim ki herkes uzman olduğu konuya yoğunlaşsın ve kameranın düğmesine bastım. Şimdi arkanıza odaklanın ve karton bardak imalatının nasıl yapılmayacağını konunun bir numaralı uzmanından dinleyin. Ve bu işe girmek isteyen herkese, sevdiğiniz herkese, üsulunuza, fürünüze bu videoyu dinletin. Şimdi her ticari girişimde olduğu gibi bunda da bir ilham perisi gelir ve kulağınıza fısıldar. Sihirli bir andır. O an aydınlandığınız değerli bir andır. Aydınlanırsınız. Vücudunuzun her bir hücresi adrenalinle dolar. Yani öyle bir histir ki bu. Aslında karton bardağın müsebbibi sizsinizdir ancak her nasılsa bu iş ellerinizden kayıp gitmiştir. Ve artık o pastadan tekrar pay almanızın zamanı gelmiştir. Şimdi bildiğiniz gibi ilham perileri çok güzel ve zarif yaratıklardır. Ancak ticaret hayatında insanın karşısına sanayide bir amca, işsiz bir ahbap veya mal bulamayan bir toptancı olarak çıkar. Mesela bir dost meclisinde otururken yeni bir iş kurmak istediğinizden bahsedersiniz arkadaşlarına. Bu nasıl oluyor bilmiyorum ama ortamda mutlaka samimi bir arkadaşınızın getirdiği ve sanayide dükkan olan bir abi vardır. Ve tesadüf odur ki dükkanın hemen karşısında veya bir arka dükkanda karton bardak imalatı yapan imalatçı vardır. Ve deli gibi iş yapmaktadır. İş yapar. Arabaların biri gelir biri gider. Bardakçı önce parayı alır sonra kolileri yükler. Anlayacağınız dükkanın önünde kuyruk olmuş, mal yetişmemektedir. Şimdi bu samimi arkadaşınızın getirdiği sanayi esnafı abi opsiyonel olarak büyük ve çok affedersiniz tatlı gülüşlü bir abidir. Ve eğer isterseniz sizi o bardakçıyla tanıştırabileceğini söyler. Şimdi eve gittiğinizde artık siz ışıl ışıl yanıyorsunuzdur. İşte o aracılık yapan abinin, o bıyıklı abinin gülüşü bu noktadan sonra size geçer. Şimdi bahsettiği dükkana gitmeden önce ufak bir hazırlık yapmak istersiniz. Öyle ya, yani cahil cahil gidemezsiniz imalatçının dükkanına. Çünkü Türkiye eve temizlikçi gelmeden hazırlık için evini temizleyen insanların ülkesidir. İnternet üzerinden ufak bir arama tarama, bulunan kontaklara edilen telefonlar ve çarşı pazarda bardağın kaç paraya satıldığına dair gizli servis hassasiyetiyle yapılacak araştırmalar. Bazı toptancılar sizde hiç ilgilenmez. Parantez içinde bu insanlar sizin dostunuzdur. Ama bir kısmı da bir izzet ikram, bir ilgi alaka, şaşırtıcı. Esnaf insanlar var tabii hala bu dünyada. İşin ilginci, esnaflığı bir yana, bu toptancı bardak üreticileri konusunda da bir ders sahibidir. Siparişler zamanında gelmez. Üreticiler 3 kuruş fazla kazanmak için gramajdan çalarlar. Soramazsınız tabii, bardak zaten 3 kuruş. Bardakların sızdırması zaten sorun. Hatalı malı da iade kabul etmezler. Keşke sizin gibi düzgün, efendi, helal süt emmiş bir üretici olsaymışmış. Ama yağma yoktur. Üretimine geçtiğiniz zaman malın tamamını o alacaktır. Başkasına mal yoktur. Ve gerektiğinde de noterden sözleşme imzalamaya hazırdırlar. İşte sözleşme nasıl yazılır? Noter bu sözleşmeyi kaç paraya onaylar? Sözleşmenin noterden yapmanın yaptırımı nedir? Boş verin, sormayın onu. Dükkandan çıkarken kapılara kadar uğurlamalar ve son anda hay Allah sormadık, karnınız aç mıydı şeklindeki sorular. Lütfen benim için bu cevabı verin. Abi yemeği her zaman yeriz. İşlerimiz düzgün olsun yeter ki. Kapıdan çıkarken kimse görmez ama bastığınız zeminden böyle 1 santim yüksekte yürürsünüz. Allah'ım sana şükürler olsun. Tabi burasını ironi yaparak söylüyorum, her zaman şükür. Sen bana ne güzel iş nasip ettin ya Rabbi cümlesi içinizde döner durur. Ancak gördüğünüz ilgi alaka her ne kadar hoşunuza gitse de içinize bir kurt da düşer. Madem bu iş bu kadar karlı bir iştir ve insanlar mal bulmakta zorlanmaktadırlar, neden karınızı aracıyla paylaşacaksınız? Pekala kendiniz de dağıtabilirsiniz. Yanlışım varsa lütfen videonun altına yazın. Gidilecek yer son tüketicidir. Ve artık piyasadaki kavramlara da hakim olmaya başlarsınız. Bu amaçla ilk hedef her zaman üniversite kantinleri olur.
araya adam koymalar veya selamünaleyküm diyerek çat kapı gidilen girişken davranışlar. Şimdi az önce toptancının yanında yaşadığınız benzer süreçleri muhtemelen burada da yaşayacaksınız. İşte paralar, koliler, mallar, sözler, abiler, ablalar okul kampüsü dönüşünde muhtemelen 4. ay sonunda aldığınız makineyi amorti etmiş, yeni makine sipariş verme hayalleri kuruyor olacaksınız. O an kafanızda bir ışık yanar. Hani şu bıyıklı abi vardı ya, sanayide dükkanı ve tatlıyken bir gülüşü olan. Size arka sokaktaki bardakçıyla tanıştıracaktı hani. Yani şimdi niye onun makinelerini almayasınız? Niye sipariş verip makine bekleyeceksinizdir? Gitmişken hazır o abiyle el sıkışın ve devralın. Bir sonraki videoda bardakçının dükkanında görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.